Selamlar. Ben F1 2021. Şimdi bu sene de rehber çekmezsek olmazdı şimdi. Geçen sene güzel rehberler hazırlamıştık 3 tane hatırlarsınız. Ee, Eğer F1'e yeni başladıysanız, kolla oynuyorsanız, direksiyonla oynuyorsanız ya da klavyeyle oynuyorsanız ya da Xbox koluyla, PlayStation koluyla neyle oynuyor olursanız olun. Bu anlatacaklarım sizi bir adım öteye taşıyacak, 2 adım öteye taşıyacak, yeri gelecek 3 adım öteye taşıyacak. Kesinlikle daha hızlı sürdüğünüzü hissedeceksiniz. İlk rehberimiz neler içeriyor? İlk rehberimiz daha çok oyun ayarlarıyla işte hangi asistleri açmamız gerektiğiyle alakalı bilgiler paylaşacağız ilk rehberimizde. İkinci rehberimizde sıralama, yarış, nasıl bir strateji izleyebiliriz falan onlardan bahsedeceğiz. Üçüncü rehberimizde de yağmurlu bir yarış olursa neler yapmamız lazım? Ne gibi değişiklikler yapmamız lazım? Onlardan bahsedeceğiz. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi oyuna yeni başladık. İlk bu ekran geliyor biliyorsunuz. İlk yapacağımız şey bir yarışa girmeden önce Game Options'a basmak. Ayarlarımızı bir kontrol etmek. Bakalım neler yapıyoruz, nasıl sıkıntılarımız var falan. Baştan sona doğru gidelim. Asistten başlayalım. Şimdi siz eğer direksiyon kullanıyorsanız başta direkt bu şekilde başlayamayabilirsiniz. Yani çok zorlanabilirsiniz. Zorlanmamanız için bir miktar traction kontrolü full yapabilirsiniz. Ardından işte 1-2 gün geçtikten sonra medium, işte 1-2 gün öyle takıldıktan sonra da off yapıp kendinize bir hafta falan vermeniz lazım. Bir hafta falan aracınız kayacak, spin yapacaksınız, kazaya karışacaksınız falan. Böyle şeyler yaşayacaksınız. Ama ardından emin olun nasıl diyeyim, o gücü altınızda hissedeceksiniz ve kontrol edebildiğinizi fark edeceksiniz o gücü. Önemli bir durum bu. Şimdi burası profiller. Yeni başladım, amatörüm işte falan filan gibi ilerliyor. Biz burayı boş verelim. Orası önemli değil. Steering assist. Şimdi siz böyle döndürüyorsunuz ama bu kadar döndürmeniz lazım. Steering assist'i açarsanız siz bu kadar döndürseniz bile direksiyon bu kadar dönecek. Yani sizinle hiçbir alakası olmayacak yarışın. O yüzden steering assist'i kapalı tutuyoruz. Braking assist aynı şekilde. Frene full basmayacaksınız, belki %50 basacaksınız ama %30 basmanız gerekiyordur. %30 basacak oyun. Onu da kapatıyoruz. Anti-lock brakes. Bunları açabilirsiniz. Bunlar çok sert frene bastığınız zaman lastiklerin kilitlenmesini engelleyen ABS mekanizması var ya. Bu o. Bunu açabilirsiniz. Traction kontrolden de zaten az önce bahsettik. Bir miktar aşabilirsiniz başlarda ama sonra gene kapatın. Daha hızlı gitmenizi sağlayacak bu sizin. Racing Line'ı en azından kornerleri açmanızı tavsiye ederim. Full olmasa bile. Full de açabilirsiniz. Bence full'de de herhangi bir sorun yok. Ben kornerlerde sadece kullanıyorum. Köşelerde kullanıyorum yani. Tamamen kapalı yaparsanız haritayı full ezberleyene kadar maalesef çok kötü performans gösterirsiniz. Vitesi manuel yapmanız önemli. Bu arada tabii şu an anlattığım direksiyon için, bir de klavye ve kolla oynadığınız için ekstra bir daha anlatacağım. Merak etmeyin. O konuda da sıkıntı yok. Manuel kullanmanız önemli direksiyonda, eğer pedallarınız varsa, pedal shiftleriniz. Vites arttırabiliyorsanız, azaltabiliyorsanız mutlaka yapın. Çünkü mesela Barcelona'nın işte 3. virajına her zaman 4. vitesle girilir. Daha az veya daha yukarıda olmamalı vitesiniz. O sizin hızınızı ayarlıyor bir yandan. Vitesiniz, anlıyor musunuz? 4. viteste çünkü 120'yi geçemezsiniz, sallıyorum, ve 40'ın altına düşemezsiniz. Sallıyorum tamamen rakamları. Ve 4. viteste güzel bir yol tutuşu sağlıyorsunuz. Sallıyorum. Manuel o yüzden. Pit assist isterseniz açabilirsiniz. Bu 120 ile bile girseniz pit'e sizi bir anda 80'e düşürecek ve pit'e sokacak bir asist. Bu önemli bir asist. Açabilirsiniz kesinlikle. Ben bunu da kapalı tutuyorum. Son anda frene basıp 80'e kadar düşürüyorum kendimi. Çok bir fark yok. Sadece milisaniyeler daha hızlı oluyorsunuz pit assist'i açarsınız. Pit release'de de aynı şekilde pit'ten çıktığınız zaman bir tuşa basıp pit vitesinden normal vitese almanız gerekiyor ki gazlamaya devam edebilirsiniz. Yoksa gazlayamıyorsunuz. 80'le devam gidiyorsunuz.
Onu yapabilmek için de dediğim gibi pit release assist. Bu arada pit assist de şey de dahil. Durduğunuz lastikler değişti ve tekrar kalkacaksınız. Debriyajla birlikte, yani tekrar vitesi arttırarak çıkmanız gerekiyor. Öyle bir durum var. ERS Assist ve DRS Assist de yine direksiyonunuzda ekstra tuşlarınız varsa benim gibi bu tuşları, şu tuşları, şunları falan kullanabiliyorsanız güzel şeyler. ERS elektrikli motorumuzu kontrol ettiğimiz bir ünite. Elektrikli motorun belli bir gücü var ve bir tuşa bastığınız zaman daha fazla güç vermeye başlıyor. Elektrikten harcamaya başlıyor. Bir tuşa tekrar bastığınız zaman da tekrar o güçlü mod normal moda dönüyor ve elektrik kullanmayı bırakıyorsunuz bir miktar. Elektriğiniz şarj olmaya başlıyor. O yüzden ERS'yi de kapalı tutuyoruz biz. Yarışlarda ERS kontrolünü tamamen elimize alarak daha hızlı gitmeyi sağlıyoruz. Rakibimizi geçmek için çeşitli taktikler kuruyoruz. DRS'de rakibinize belli bir mesafe uzaklıktasınız. Bazı düzlüklerde DRS oluyor. DRS bölgeleri oluyor. DRS bölgesinden hemen önce yeşil bir noktayla haritada belirtiliyor. Burada diyor DRS için işte ölçüm noktası deniyor. Önündeki araba geçti, ardından sen geçtin. Aranda 1 saniyeden daha az bir mesafe varsa o zaman DRS'yi kullanma şansın oluyor o düzlükte. DRS'yi de tek bir tuşla açıyorsun. Senin arka kanatların açılıyor ve rüzgar direncinin düştüğü için daha hızlı gidiyorsun. Olay bundan ibaret. DRS asistini açsan da olur, kapasan da olur. DRS asistini açarsan kendi otomatik DRS'yi açacaktır. Belki çok özür dilerim. Belki senden daha hızlı devreye girecektir her şey. Şimdi kol ve klavye. Bu da önemli. Kolda sen bir miktarda olsa dereceyi kendin ayarlayabiliyorsun. Az çeviriyorsun, çok çeviriyorsun. Anadolu az çevirme şansın var. O yüzden kolda da traction kontrolü medium'a kadar falan düşürebilirsin. Braking assist'i açmayabilirsin. Çünkü pedallarla belli bir açıyı sağlayabiliyorsun. Bir miktar kapatıp bir miktar açabiliyorsun. Ama kesinlikle anti-lock'u bence açmalısın bu noktada. Çünkü kontrol edemeyip fazladan frene basma ihtimalin oldukça yüksek. Steering assist'i açmayabilirsin. Çünkü dediğim gibi az ve çok açı ayarlayabiliyorsun sen kolunla. Bunu yapabiliyorsun yani. Onun dışında baktığımız zaman yine diğer ayarlarımız aynı. Manuel vites oldukça zor olmalı. Üçgenle arttırıp kareyle azaltıyorduk sanırım. Eğer hoşuna giderse bunları da açabilirsin. Ama bence DRS'i ve ERS'yi kolda ve klavyede kesinlikle açmamalısın. Bu benden sana nacizane bir öneri. Çünkü fazla opsiyonun yok, anlıyor musun? Hareket edecek çok fazla noktan yok ve hareket edemediğin için sıkıntı yaşarsın yani. İşte hangisiyle hangisini yapıyorduk falan, kafan karışır. Başka sıkıntılar yaşarsın. Pit asistleri de öyle. Pit asistleri de bence açmalısın. Açık kalmalı. Çünkü dediğim gibi kollasın. Az tuşun var. Oldukça sıkıntılısın. Dediğim gibi bunlardan faydalanman lazım. Yani olabildiğince bu asistlerden faydalanıyor olman lazım. Klavyede işler daha kötü. Klavyede traction kontrolü kesinlikle kapatma. Bence medium'a bile alma. High'da kalsın. Direkt traction kontrol açık olsun. Anti-lock direkt açık olsun. Çünkü tuşa bastın, sağa döndün, tuşa bastın, sağa dönmekten geri aldın. Yani belli bir açıda tutma şansın yok. Belli bir şeyi yapma şansın yok. Tuşa basıyorsun ve tuşa basıldı ya da basılmadı. Bu kadar. Daha fazlasını ayarlayamıyorsun. Belli bir açı, işte şu kadar bastın, bu kadar bastın mevzusu yok sonuçta. O yüzden buradaki asistlerden mümkün olduğunca faydalanmalısın. Hatta bence buradaki asistlerin neredeyse tamamından faydalanabilirsin. Çünkü klavyeyle oynuyorsan bu oyun senin için bir arcade oyun. Simülasyon değil. Özür dilerim ama öyle. Ama keyfini çıkarmaya bak, tadını çıkartmaya bak. Kesinlikle. Şimdi klavyeye, Xbox koluna, direksiyona, her şeye değindik değil mi? Her şeyde okeysin şu an. Bol bol antrenman yapman lazım şu andan itibaren. Ama antrenman yapmadan önce tabii ki diğer ayarlara bakacağız. On screen display. Şimdi bu ekran ne? Sağda, solda, yukarıda işte tur süreleri, şunlar bunlar gözüküyor ya. Onlar. On screen display in cockpit view. Şimdi sadece ve sadece aşağıdaki hız göstergesi için geçerli o.
devir ve hızı gösteren bir ortada göstergemiz var. Onu açıyorsun veya kapatıyorsun ama direksiyon kamerasındayken. Ben direksiyon kamerasında oynamayı seviyorum diyorsan, ki ben seviyorum ve senin de seveceğini düşünüyorum. Önemli olan hızlı gitmek değil, keyfini çıkarmak olduğunu düşünüyorum ben. Nacizane fikrim tabii. O ekrandaysan senin gözünü çok fazla alabilir ve rahatsız edebilir. O yüzden bence on-screen display'i kapatmalısın. Bunun dışında bunları zaten çözersin. Basit şeyler. Aç kapa, kontrol et. Nasıl oldu? Güzel mi oldu? Kötü mü oldu? Şeklinde ilerleyebilirsin. Sonra burada ayarların var. Bende bir Logitech G29 var. Gördüğün gibi ama direksiyonum farklı. Şimdi ben ne yapmışım? Custom Control şemaya girmişim. Edit demişim. Yani normal bir G29'un ekstra birkaç özelliğinden faydalanıyorum. Onlar da neler biliyor musunuz? Overtake button. Bu butonu ayarlamanız önemli. Overtake'i niye ayarlamanız önemli? Çünkü dedim ya, ERS'yi kapalı tutacaksınız eğer şeyiniz varsa, direksiyonunuz varsa. Ben şu tuşa atadım. Bu tuşa bastığım anda şöyle giderken şöyle basıyorum. Oldukça yakın bir yerde. Zor değil basması. Önemli olan bu. Mesela şu tarafta bir yerde olsaydı, şurada bir yerde olsaydı zorlanırdım. Şuraya basıyorum. Ve overtake'imi açıyorum. Overtake'im daha hızlı gitmemi sağlıyor. Düzlüklerde beni avantajlı yere getiriyor. Eğer bunu yapmasaydım bir miktar gerilere düşüyor olurdum. Onun dışında fuel mix dediğimiz kısım benzinini nasıl kullanacağınla ilgili. Şimdi benzinde lean, standart ve rich. Yani zengin, standart ve fakir karışım şeklinde 3 tane karışım seçeneği var. Bu üçü arasında değişikliği şu an yarışlarda yapamıyoruz. Niye yapamadığımızı anlamadım. Çok tuhaf. Yine garip bir şey daha getirdiler. Geçen sene de ERS teknolojisini değiştirmişlerdi. Bu sefer benzini tamamen kaldırdılar resmen. Benzinle ilgili herhangi bir strateji yapmana izin vermiyor oyun. Çok tuhaf bir şekilde. Bunu da kırmızı butonuma atadım. Şöyle çevirirsem artıyor, böyle çevirirsem azaltıyor şeklinde bir kafamda bir şey kurdum. ERS modu overtake'i açıp kapatıyoruz ama aynı zamanda bunun practice kısmı var, sıralama kısmı var falan. Tamamen kapatmak istediğimde eksiye basıp sonuna kadar kapatıyorum. Ya da tamamen arttırmak istediğimde artıya basıp arttırıyorum gibi aralarda değişiklik yapabiliyorum. Zaten 5 tane modu vardı. Hala aynı mı bilmiyorum ama ona da bakacağız ayrıca zaten. Böyle bir durum. Discard changing. Devam edelim. Klavyede, farede, klavyede ve şeyde, şu cihazda, kontrolde işte neyse, değişikliği sen yapacaksın. Hangi tuşta daha rahat edeceksen onu ayarlayacaksın. Ama mutlaka gaz ve fren, arka pedallar olsun ki istediğin kadar basıp istediğin kadar azaltabil. Arka pedallar biliyorsunuz kontrolün şöyle göstereyim en iyisi yakından size. Az bastım, çok bastım şeklinde böyle minimal ayarlayabiliyorsun. Oldukça güzel bir his. Onu yapmayı unutma. Fren ve gazını. Onun haricinde ayarlayacağın her şey sen nasıl rahat edeceksen öyle ayarla. Kesinlikle benim diyecek bir şeyim yok. Onun dışında buraya geldiğimiz zaman biz şimdi yarışıyoruz sonuçta, değil mi? Bizim görüntüyle işimiz yok. Biz işleve bakıyoruz biraz daha. Zaten görüntüsü çok güzel oyunun. Benim bir şey ayarlama, yani arttırmama gerek yok görüntüsünü daha güzel olsun diye. Zaten güzel. Motion Blur'u kapatıyorum. Çünkü görüntüyü oldukça kötü yapıyor ve yarış yaparken Motion Blur açık olursa her şey birbirine karışacak. Bulanık bir görüntü göreceğiz. Hoş olmayacak. Steering animasyonu açıyorum çünkü ben önümde böyle direksiyonu döndürdüğümü görmeyi seviyorum. Video modda ben 2K'da oynuyorum ama onun dışında ayarlarım bunlar. Çok da bir şeyi yüksekte tutmuyorum. Ona rağmen güzel bir görüntü alıyorum. Size de tavsiye ederim. Görüntüyü falan yine de düşük tutmaya çalışın ki arttırmayın ki herhangi bir FPS drop online oyunda bile olsa yemeyin. Her şeyi off'ta ve low'da kullanıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Ona rağmen çok güzel bir görüntü alıyorum. Zaten daha önceki yarışlarımı izlemişsinizdir. Şöyle bir bakmışsınızdır. Gayet güzel görüntü alıyorum. Grafik settings'ten sonra on screen display yaptık, kontrolü yaptık, grafiği yaptık.
Audio tamamen size bağlı. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben subtitles'ı açıyorum. Sadece konuşmayı duyamazsam, kaçırırsam aşağıdan okuyabilmek için. Örneğin diyor ki bana sen süre kaybetmeye başladın diyor. Pit ekibim, ona göre mesela lastik değişimine falan gidebiliyorum. Anlıyor musunuz? Böyle değişiklikler yapabiliyorum. Nighttime mode. Bu neymiş ya? Sesleri kısıyormuş biraz daha falan filan, cart curt. Ama burada kapatmanız önemli olan bir şey, Mode by Default'u açıyorsunuz ve Push Talk'u on yapıyorsunuz. Bunlar önemli. Niye? Siz online bir yarışa girdiğiniz anda sizin konuşmanız, eğer mikrofonunuz varsa direkt oyuna gidiyor, online oyundaki insanlara. Ve bu diğer insanlara rahatsızlık verebilecek bir şey. Aynı zamanda onlarınki de size geliyor. Böyle bir sıkıntı var. Ama Mute by Default yaparsanız onları direkt mute'luyor. İsterseniz siz gidip açabiliyorsunuz sonradan. Mesela arkadaşınızla oynayacaksınız ya da onlar bir şey diyor mu duymak istiyorsunuz falan. Onları açıyorsunuz. Upshift Tone. Şimdi yeni başladıysam bu noktada bu önemli. Şöyle gaza bastım. Devir yükseldi. Artık vites atmam lazım. Beep diye bir ses geliyor. Diyorsun ki ben artık vites atmam lazım. Vites atayım. Öyle bir ses bu. Onun dışında bir şeyimiz var mı? Çok da farklı bir şeyimiz yok. Burada anlatılacak çok fazla bir şey de yok. Ama baktığımız zaman ayarlarımız bu şekilde. Umarım ayarları anlayabilmişsindir, anlatabilmişimdir güzelce. Umarım gözümden kaçan bir şey olmamıştır. Sana bol bol keyifli oyunlar dileyeceğim. Tabii ondan önce bakmamız gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Asistlere baktık, onlara baktık. Aslında her şeye baktık. Bir sonraki video sıralama ve yarışla ilgili olacak. Onu kaçırma diyorum. Ve aynı zamanda setup nasıl yapılır onunla ilgili olacak. Avustralya'da da anlatabilirim gerçi. Avustralya diyorum. Yağmurlu bir yarışta da anlatabilirim setupları. Setuplardan önce sıralamayı ve yarışı gösteririm muhtemelen. Şimdilik kendine iyi bak. Yarın yeni videoda görüşürüz. Hoşça kal diyorum. Bay bay. Beden sağlam ama kafa hasta, yapma bana şaka maka. Çünkü ben anlamam. 10.000 euro kafadan.